işaret. Herkesin Mardin'e gelip görmesini tavsiye ediyorum. Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kadim Mardin'deyiz. Mezopotamya'nın incisi ve Türkiye'nin en çok merak edilen şehirlerinden bir tanesi olan Mardin'e geldik. Bugün size harika bir vlog hazırlayacağım. Daha doğrusu izlettireceğim. Lütfen bu videoyu gözünüzü kırpmadan izleyin. Bakın çanlar da başladı, bu bir işaret. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdiden söylüyorum, izleyip gidiyorsunuz. Neyse, şaka bir yana güzel bir vlog oldu. İyi seyirler. Mardin'e hoş geldiniz. Günaydınlar tekrar. Mardin'deki ilk durağımız olan Darüzafaran'a geldik. Arkadaşlar burası şehrin 8 kilometre dışında bulunan Türkiye'deki en büyük Süryani Manastırı. Yani siz de tahmin edebiliyorsunuz belki de neden bu kadar uzakta yapılmış ya da neden şehir dışında yapılmış diye, ama hani bu manastırda artık eğitim gören öğrenciler ya da burada yaşayan rahipler biraz inzivaya çekilmişler. Hani ruhani dünyalarıyla baş başa kalmak istemişler. O yüzden şehrin biraz dışında bulunuyor. Hatta burası da yetmemiş, hemen bu manastırın çevresinde bulunan tepelerin üzerindeki oyuklarda ya da mağaralarda da yaşamışlar bir süre boyunca. Mardin'deki en önemli yerlerden bir tanesi burası. Bakalım daha nereler var bu güzel manastırda. Evet, şu anda manastırın içine girdik. Burası 4 büyük metropolitten biri arkadaşlar. Yani bu bir nevi aslında seviye oluyor. Çok önemli bir sıfatının olduğunu gösteriyor bu manastırın. Bu gördüğünüz taşlar işte turuncu taşlar da bu bölgeden çıkarılan, işte Mardin'e özgü mimaride kullanılan taşlar. Zafaran ismi de civarda yetişen zafaran otundan geliyor arkadaşlar. Yani tamamen bu manastır her şeyle Mardin'e ait. Mardin insanını, Mardin'in havasını, Mardin'in taşını, toprağını temsil ediyor. Yani görebileceğiniz en etkileyici manastırlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, şu anda Güneş Tapınağı'na geldik. Burası hemen manastırın altında. Hristiyanlıktan önce bölge halkı güneşe tapıyordu. Şamaş'a tapıyordu. O zaman güneş tanrısının ismi bu bölgede Şamaş diye geçiyordu. Urfalılar da mesela Sine, yani Ay'a tapıyorlardı. İşte burası da o dönemde tapınak olarak kullandıkları alan. Şimdi ben burayla ilgili çok farklı bir şey göstereceğim size. Bu tapınakta gördüğünüz taşların hiçbirinin arasında sıva yok arkadaşlar. Bunlar tamamen, bakın gördüğünüz gibi aşağı doğru sivri, yukarı doğru genişleyen taşların birbirine Lego gibi geçirilmesiyle yapılmış. Gerçekten inanılmaz güzel bir görüntü var şu an karşımızda. Yani düşün, binlerce yıldır bu taşlar sıvasız bir şekilde birbirine sağlam bir şekilde tutunuyorlar. Evet, her manastırda bir ibadet odası vardır. Yani bir nevi bir kilise vardır. Burası da Darüzafaran'daki ayin yeri. Hemen burada metropolitin tahtı da var. Metropolitten bahsettim, onu da bir anlatayım. Türkiye'de 4 tane metropolit bulunuyor. Bunlar Adıyaman, Mardin, Midyat ve İstanbul metropoliti diye biliniyor Süryanilere ait. İşte bu da bunlardan bir tanesi ve en büyüğü burası tabii ki. Medrese ile ilgili biraz daha detaylı bilgi vereyim. Burası Akkoyunlar zamanında yapılmış bir medrese arkadaşlar. Aynı zamanda buranın içerisinde, yani isminin geldiği Kasım Sultan ve kız kardeşinin de mezarı bulunuyor. O yüzden ismi Kasımiye Medresesi. Timurlenk zamanında burası akına uğradığı için yapımına ara verilmiş. Ama sonrasında 16. yüzyılda tamamlanmış bu medrese. Son olarak da şöyle bir bilgi vereyim. Liyakatla ilgili çok güzel bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. 19. yüzyılda bu medresede 2 tane Hristiyan din adamı görevlendirilmiş. Yani dinine bakmadan
hangi dine mensup olduğuna bakmadan sırf hak ediyorlar diye bu medresede görevli hale getirilmişler. Buradaki işleri yapmışlar. Bu da gerçekten örnek olması gereken bir davranış. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz bu havuz insan hayatını simgeliyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz bakın doğum kısmı, seslerle çocuklar doğuyor. Arkasından çocukluk ve sonrasında uzun bir gençlik. Bakın gördüğünüz gibi. Sonrasında yaşlılık dönemi, ince ve uzun ve sonrasında ölümden sonraki hayatı anlatan, ahiret hayatını anlatan ve ölülerin artık cennete ya da cehenneme gideceklerini bekledikleri havuz kısmı. Burası da bu şekilde tasvir edilmiş. Bir şehri anlamanın en güzel yolu o şehrin arka sokaklarında kaybolmaktır arkadaşlar. Tarihi sokaklarını keşfedin, arka sokaklarında yürüyün. Yani herkesin geçtiği ana caddeleri sadece gezmeyin, ikonik noktaları sadece görmeyin. İşte Mardin'de böyle bir yer. İnanılmaz güzel taş sokakları ve taş evleri var. Bunları da görmek için hani o tur güzergahlarının dışına çıkmanız lazım biraz da. Çünkü ikonik yerlerin dışında da çok güzel yerler var. Evet, şimdi arkadaşlar Kırklar Kilisesi'ne geldik. Açıkçası burası çok bilinen bir yer değil, söyleyeyim. Genellikle Darüzzafaran'a ya da diğer bilinen Zincirbedesten gibi, Zincirli Medrese gibi yerlere götürüyorlar daha çok turist kafilelerini. Burası ara sokaklarda bir yerde arkadaşlar. Hani ihmal etmeyin, gelmeyi, çok güzel bir dokusu var, çok güzel mimarisi var. Yine Süryani Kilisesi tabii ki burası. Görüyorsunuz çok şirin bir çan kulesi de var. Huzur dolu bir ortam. Mardin'in en ikonik sokağında. Bakın arkadaşlar, burası hani ilk bakışta size böyle bir İtalyan sokağını andırabilir ama burası %100 Mardin'de. Burasının adı Sanat Sokağı diye geçiyor da Kültür Sokağı diye de geçiyor. Kimisi öyle biliyor. Gerçekten tam o işte özlemini kurduğumuz, şu klimalar hariç, o neden yapılmıyor dediğimiz bütün o güzel dokunuşlar yapılmış bu sokağa. Dileriz bu tarz sokakların sayısı artar. Çünkü Mardin gerçekten buna en müsait şeylerden bir tanesi. What do you want? Tell What me do you want? something about Mardin. Oh, it's very safety and very nice big city. Yalancının. Huh? Evet, sırada Mardin Ulu Camileri arkadaşlar. Mardin'in fotoğraflarında her zaman şu minareyi görmüşsünüzdür. Bu minarenin aynısından aslında sağ tarafta bir tane daha varmış ama bu işte Yıldırım ya da Timur Lengi'nin burada bu civardaki istilası sırasında yıkıldığı söyleniyor. Bu minarede, az önce gösterdiğim bu minarede 4 halifenin ismi ve ilk ezanı okunan Bilal-i Habeş'in de ismi var. Gözyaşı damlaları desenlerinin içine hepsi yazılmış durumda. Burası işte dediğim gibi Mardin'in en önemli camisi ve en ünlü tarihi eserlerinden bir tanesi. Artuklu dönemi eseri burası. Şimdi bir hap bilgi verelim. Az önce size iki minareden bahsetmiştim. Biliyorsunuz ilki buydu. Diğeri de Timurlenk zamanında yıkılmış olan minare. Şimdi zamanında Mardin'de akrep ve yılan sokmaları çok bayağı bir artmış durumdaydı. Ve o zaman halk bir muska yaptırıp eskiden burada bulunan minare ile diğer minarenin arasında zincirle o muskayı asmıştı. Sonrasında minare yıkılınca ve muska düşünce, daha doğrusu zincir yere düşünce halk o zinciri alıp bunu Nisa medresesine götürüyor ve sonradan o medresenin ismi de Zinciriye Medresesi olarak kalıyor. Yani bu diğer meşhur Zinciriye Medresesi'nin isminin de nereden geldiğini anlatmış oldum size. Şimdi size çok güzel bir bilgi daha vereceğim. Gerçi bu Diyarbakır'da da bununla ilgili bir gelenek var. Mardin'de biraz daha farklı. Bakın şu gördüğünüz iki tane kapı tokmağı. Sağ tarafta gördüğünüz şu erkekler için, bu daha süslü olan da kadınlar için tokmak. Erkekler için olan bakın, kadınlar için olan da daha ince bir ses çıkartıyor. Ve
Teşekkür ederiz. Şu anda Zincirlikuyu Medresesi'nin teras kısmına geldik. Burayı bizim için özel açtırdılar sağ olsunlar. Burası Mardin'in en güzel gözlemleyeceğiniz noktalardan bir tanesi. Yani eşsiz bir manzarası var zaten biliyorsunuz Mardin'deki her bir noktanın. Burası ayrıca o Mezopotamya Ovası'nın işte Mardin evlerini, diğer camilerin minarelerini her şeyi çok iyi görebileceğiniz bir nokta. Eğer siz de şanslıysanız buraya çıkabilirsiniz. Gerçekten çok güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Yani bunun dışında da zaten Zincirlikuyu Medresesi görülmesi gereken bir yer. Çok söyleyemediğim bir kelime. Buraya da giriş ücretsiz zaten. Gelmişken de buraya uğramadan sakın dönmeyin. Şimdi Mardin'de birçok şey alabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bıttım sabunu, işte badem gibi, terkare gibi birçok hediyelik eşya alabilirsiniz ve bunun yanında da şarap da çok burada ünlü. Özellikle Süryani şarapları gerçekten dünyaya adını duyurmuş durumda. Şehirde birçok böyle butik şarapçı görebiliyorsunuz, şarap satan yer görebiliyorsunuz. Şimdi bir tanesinin içine giriyoruz. Mardin şehrinde olup Kırklar Kilisesi'nde bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz kilisenin içi Kırklar Kilisesi. Ben bu Kırklar Kilisesi'nde hizmet etmekteyim uzun bir süreden beri. Herkesin Mardin'e gelip görmesini öneriyorum. Çünkü Mardin hoşgörü şehri, Mardin kültürler şehri, dinler şehri diyorum. Herkesin Mardin'e gelip görmesini tavsiye ediyorum. Çok sağ olun hocam.